Herkese selamlar. Bildiğiniz gibi kripto paralarda Bitcoin'de bir yükseliş var. Tabi bu yükseliş trendi başladı, artık boğa var önümüzde, işte Bitcoin ve altcoin'ler uçacak kaçacak anlamına gelmiyor. Ama artık baktığımızda formasyonlar kırıldı. Tabi daha aşağılara düşebilir, tekrar böyle aşağı vurma gibi bir hareket yapabilirler. Örneğin Bitcoin'in grafiğine baktığımızda şurada 2020'de yükseliş trendi başlamadan önce gördüğünüz gibi 3000 dolarlara kadar düşüş oldu hemen hemen. Ondan sonra bir trend başladı. Bunda da aynı şekilde yükseliş trendi başlamadan önce bir düşüş olur mu? Olabilir ama çok da fazla düşeceğini ben şahsen düşünmüyorum. Örneğin şurada ne var? Bizim bir yükseliş trendimiz var. O trend desteğine kadar düşmesi normal. Fakat biz bu videoda farklı bir şey yapacağız. Yani bir altcoin sepeti oluşturacağız. 2025'in ortalarına doğru, hatta oralara kadar daha doğrusu bir yükseliş beklentimiz var. Bunu daha önceki videolarımızda defalarca söyledik. Hatta 15.000 dolar civarlarına düştüğünde en azından düşüş trendinin artık bittiğini ve yavaş yavaş toparlanmalar olup yükselişin başlayacağını zaten söylemiştik ki daha sonra yaptığımız Bitcoin ve altcoin analizlerimizde Bitcoin'in 2024 başları 2025 gibi bir yükseliş trendi başlatacağını daha doğrusu söylemiştik. Böyle bir beklentimiz var demiştik. Onun için buralardan Bitcoin'in ve altcoin'lerin toplanması gerektiğini, artık yavaş yavaş sepet yapılması gerektiğini en azından söylemiştik ki burada da biz zaten bir sepetten bahsedeceğiz. Yaklaşık bir 17 tane altcoin'imiz var. Bunlar önemli projeler, yani öyle dandik antin kuntin altcoin'ler vesaire değil. En sağlamlarını almaya çalıştık. Tabii bunlardan daha sağlam projeler olabilir. Çünkü bütün projelerden haberimiz yok. Bütün hepsini araştıramıyoruz. Biz iyi projesi olduğunu düşündüğümüz ve teknik olarak uygun olduğunu düşündüğümüz bir altcoin sepeti oluşturduk ve dediğim gibi 2025'in başları ve ortalarına doğru bu sepeti büyük ihtimalle bozacağız. Onun için elimizdeki altcoin'leri o zamanlar satmayı düşünüyoruz. Tabii öncelikle Bitcoin'in analizini yapacağız. Bitcoin hareketine göre zaten altcoin'ler de hareketini ona göre ayarlıyor. Ve bu kanalda biliyorsunuz, takip edenler biliyor, abone olanlar, yaklaşık 3-4 aydır biz yüksek potansiyelli hisse senedi videoları paylaşıyoruz. Hatta bunun arasında bir ara altcoin'ler de paylaştık. Bir altcoin bir hisse senedi olmak üzere paylaşımlarımızı yaptık. Fakat altcoin'lere çok fazla ilgi olmadığı için bunu ertelediğimizi ve daha sonra bu analizleri tekrar yapacağımızı söylemiştik. Nitekim tekrar o analizlere, o seriye devam edeceğiz. Yani yüksek potansiyelli hisse senedi ve yüksek potansiyelli altcoin video serimize devam edeceğiz. Bunun da zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. Sizinle paylaşacağız. Tabii öncelikle bir sepet paylaşacağız sizinle. Bunların teknik olarak oluşacak yüksek potansiyellerini sizinle paylaşacağız bu videoda. Şahsen ben çoğunu aldım zaten, sepetimi oluşturdum ve 2025 ortalarını bekleyeceğim. Oraya geldikten sonra ama tekrar bir değerlendirme yapacağım. Tekrar sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi ben böyle bir altcoin sepeti oluşturdum. Orada ettiğim bütün karları sizinle paylaşacağım ve dilerseniz hemen başlayalım. Tabii ki Bitcoin'den başlayacağız. Bitcoin'e şöyle baktığımızda burada şöyle geçmişine bakalım hatta. Geçmişte şöyle pembeyle gördüğünüz bir formasyonumuz var. Pembeyle gördüğümüz formasyonun dibini şöyle kaldırıyoruz. Koptuğu yer burası ve gelmesi gereken yer burası. 68-69 bin dolar seviyesine kadar geldi. Orada bir ikili tepe yaptı. Sonra aşağı doğru düştü. Daha sonra ne yaptı? Daha sonra biz zaten devamlı sizinle paylaşıyorduk. Burada bir obo formasyonu vardı. Onun hedefi geldi. Burada bir ikili tepe formasyonu vardı. Onun hedefi geldi. Hatta şuralarda çok iyi hatırlıyorum. Sizinle Facebook'ta vesaire paylaşmıştım. Şöyle göstereyim. Şu formasyon eğer aşağı kırılırsa Bitcoin'de bir dönüm noktası olacağını söylemiştim. Facebook'ta paylaştım sizinle. Takip edenler, abone olanlar hatırlayacaktır ve ondan sonra tekrar oraya bir ikili tepe yapıp düştü. Peki bundan sonra nasıl bir hareket yapacak? Burada beyazla gördüğünüz bir yükselen trendimiz var, uzun vadeli. Oraya geldikten sonra gördüğünüz gibi tepki almış. Tekrar oraya kadar düşmesi normaldir. Örneğin şu andan itibaren baktığımızda 25 bin dolar seviyesine düşmesi normaldir. Ama onun altına düşerse sıkıntı büyük olur. Tekrar 15 bin dolar seviyesine bir iğne atabilir ama bundan sonra çok da öyle kötü düşüşler beklemiyorum şahsen. Şu an gördüğünüz gibi 34 bin dolar seviyesine kadar geldi. Hatta bizim daha önce yaptığımız analizlerde 30 bin dolar seviyemiz vardı. Biz orayı vermiştik. Oraya kadar geleceğini söylemiştik. Daha sonraki hedefimiz gördüğünüz gibi 48 bin dolar seviyesi. Ondan sonra 68 bin dolar zirvesine gidecektir. Tabi buraya geldikten sonra bir çanak tamamlanacaktır. Beyazla gördüğünüz şu çanağı tamamlayacaktır. Şöyle hatta burayı biraz daha rengini solduralım şu şekilde. Çok fazla
kirlilik oluşturmasın. Şu an önümüzde, daha doğrusu altta 32.000 dolar seviyesi var. Burası bir destek olacak artık. Oraya kadar düşmesi kısa vadede sıkıntı yok. Sıkıntı yaratmaz daha doğrusu. Dediğim gibi eğer burada bu çanağı tamamlarsa burada bir çanak formasyonu oluşacaktır. Tabi buraya kulp mu yapacak, ne yapacak, onu takip etmek gerekiyor. Burayı geçtikten sonra 68.000 doları şu çanağı tamamladıktan sonra 68.000 dolara eğer kırarsa, üstünde kalıcı olursa şu gördüğünüz çanağın hedefi olan 295-300 bin dolar seviyesi bu hedefin, yani bu formasyonun daha doğrusu hedefi olacaktır. Tabi uzun vadeli 2025, 2000 hatta 2026'ya da sarkabilir. Ama oralara geldikten sonra büyük ihtimalle tekrar bir sert düşüş olacaktır. Bitcoin'i zaten biliyoruz, tanıyoruz artık. Ortalama 1-2 yıl yükseliş trendi, 1-2 yılda aynı şekilde düşüş trendi olarak karşımıza çıkıyor Bitcoin hareketleri. Ne dedik burada daha önce, yani 2020 yıllarından önce 2020 yılına kadar bir formasyon vardı. O formasyon kırıldı, formasyon hedefine geldi. Burada da eğer bir çanak oluşursa ve bu çanağın üstünde kaldığı sürece hedefimiz 300 bin dolar seviyesi olacaktır. Tabi ondan önce direncimiz var. Şöyle beyazla gördüğünüz yükselen bir direnç seviyemiz var. Tabi zamanına göre, yani örneğin şimdi çıktı, bir hızlı hareket yaptı. Örnek veriyorum sadece. 160 bin dolar seviyelerinden satış yiyecektir. Ama bu zaman ilerledikçe, örneğin 2025 veya 2024 sonlarına geldiğinde buraya gelir. Hangi ay? Şöyle bakalım. 2025, Mart, Nisan, Mayıs vesaire gördüğünüz gibi şuraya denk geliyor. Şöyle şurayı kaldıralım. 2025'in ortası diyelim. Hangi ay diyelim? Şöyle Temmuz, Ağustos gibi şurayı şöyle işaretlersek, bakın Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ortası zaten buraya geliyor ve ortalarına kadar bu yükseliş trendi devam ederse 298-300 bin dolar seviyesine gelecek. Bunu şöyle koymam, illa böyle direkt gelecek anlamına gelmez. Şöyle hareketler de yapabilir. Örneğin çanak formasyonu yaptı. Burada tamamladı. Daha sonra böyle yükseliş düşüşler devam edecektir. Ama sonunda eğer buranın üstünde kalırsa, yani 68 bin 70 bin dolar seviyesinin üstünde kalırsa, şu çanağı oluşturduktan sonra hedefi şu şekilde örnek bir formasyonla, örnek bir yükselişle gidebilir diyelim. Sonuç olarak ne diyoruz? 2025'in ortalarına kadar bizim Bitcoin'deki hedefimiz 300 bin dolar seviyesi olacaktır. Sepetimize devam edelim. Kısa kısa değinip hemen geçelim. Çok uzun bir video olmasını istemiyorum. Şöyle hemen altcoin'imize geçtiğimiz zaman, bunun da videosunu sizinle paylaştık. Yüksek potansiyelli altcoin diye. Bakın burada örneğin şurada gördüğünüz gibi 2017 dibinden 2021 zirvesine kadar gördüğünüz gibi Binance Coin, yani BNB'de %171.500'lük bir yükseliş olmuş. Bakın burada görüyorsunuz, ben burada kendimden bir şey uydurmuyorum. 2017'den 2021'e kadar gördüğünüz gibi böyle bir yükseliş olmuş. Son yaptığımız videoda ne dedik BNB için? Burada bir formasyonumuz var, bayrak formasyonu. Buranın da hedefi gördüğünüz gibi 270 dolar seviyesi kırılması şartıyla ve üstünde kalıcı olursa tabii ki hedefimiz gördüğünüz gibi şu andan itibaren %17.230'luk bir yükseliş potansiyeliyle 39.000 dolar seviyesi olacaktır. Tabii şartımız nedir? Şu bayrak formasyonunun, yani 144 dolar seviyesinin aşağı kırılmaması. Buranın üstünde kaldığı sürece hedefimiz uzun vadeli olarak orasıdır. Devam edelim. Sepetimizin 3. üyesi de Ethereum olacak. Ethereum'da da aynı şekilde tabii ki hepsi birbirine benzeyen formasyonlar oluşturuyor ve ondan sonra da, bundan sonra da daha doğrusu benzeri formasyonlar oluşturacaklar. Ve burada da bizim beklentimiz bu şekilde bu çanağı oluşturması, zirvesi olan 4.800 dolarlara gelmesi, ondan sonra bizim 2025 sonrasına kadar 2025'in ortalarına doğru bizim burada 22.400 dolar formasyon hedefimiz var. Tabii şuraya takılabilir, şu pembeyle gördüğünüz çizgiye takılabilir. Yükseleceği ve oralara geleceği zamana bağlı olarak bu hedef değişebilir. Örneğin önümüzdeki birkaç ay içinde yükselirse 10.000 dolar seviyesi bizim için direnç olacak. O da örneğin Nisan 2024'te yükselirse ve buralara gelirse gördüğünüz gibi burası olacak direnç. Daha sonra bu böyle gidecek. Ama Ethereum'da aynı şekilde 2025'in ortalarına doğru eğer gidecekse gördüğünüz gibi hedefi şurası ve şuralara doğru gelecektir. O da verdiğimiz hedefe doğru hareket yapacaktır diyelim. Ve Ethereum'da da gördüğünüz gibi ortalamalarımız burası. Yani buralardan almaya başladık, toplamaya başladık. Ve hedeflerimiz gelene kadar da bekleyeceğiz. Sonraki altcoin'imiz XRP. XRP'nin bir dava süreci var biliyorsunuz. O daha tamamlanmadı. İşte bir olumlu bir haber geldi ama net olarak daha
çözülmüş değil. O da halving dönemine denk gelen bir mahkeme durumu var biliyorsunuz. Bu mahkemenin zamanı da 2024 halvingi ile aynı zamana denk geliyor. Orada da olumlu bir sonuç çıkarsa, ki başka çareleri yok. Dolayısıyla aynı şekilde altcoin'lerde ve kripto paralarda bu trend başlayabilir. Tabi halvingden sonra olabilir, önce olabilir. Onu kimse bilemez ama dava sonuçlanırsa. Dolayısıyla XRP'de buralardan toplamaya başladık. Bizim hedefimiz dediğim gibi 2025 ortalarına doğru ve gördüğünüz gibi şurada bir formasyonumuz var. Aynı şekilde çanak kulp formasyonu bekliyoruz. Çanak formasyonu bekliyoruz. Onda da şöyle gördüğünüz gibi %1900'lük bir yükseliş potansiyeli görüyoruz. Bu grafiğe göre 13 dolar hedefimiz var. Devam edelim. Link'te de güzel bir formasyon oluşmuştu. Şurada bayağı bir dolandı. Şu yatay alanda bayağı bir oyalandı. Zaten burada bir sert tepki vereceği belliydi. Onun için buralardan topladık. Bakın en son şuradan almışız. Bizim ortalamamızın zaten üstüne çıkmış. Onun için sıkıntı yok. Bekleyeceğiz. Aynı şekilde onda da güzel bir yükseliş potansiyeli var. Şöyle gördüğünüz gibi şu andan itibaren baktığımızda %4000'lik bir yükseliş potansiyeli görüyoruz. Onun için Link USDT'yi de sepetimize ekledik. Devam edelim. Matic'te de gördüğünüz gibi şöyle bir formasyon oluşmuştu. Aynı şekilde Bitcoin'le benzer bir hareket. Onda da ikiye katlayıp hedefine gelmişti. Daha sonra gördüğünüz gibi onda da bir düzeltme oldu ve şu an aynı şekilde bir yükseliş bekliyoruz bunda da. Tabi net bir formasyon oluşturmamış ama burada bir düşenimiz var. O düşen kırılmış. Bunda da 2 dolar seviyesi bizim için ilk hedefimiz. Daha sonra 4 dolar hatta 5 dolara kadar yükselme ihtimali görüyoruz Matic'te. Onun için toplamaya devam ediyoruz. Onun için Matic'i de sepetimize ekledik. Devam edelim. PhilUSDT. Bu arada bu altcoin'lerin hepsi kripto para sisteminde ilk 100'ün içinde. Phil'de de aynı şekilde bir beklentimiz var. Burada çok güzel bir düşen kırılımı oldu. Bir tepki verdi yukarıya kadar. Aynı şekilde bunda da bir çanak formasyonu oluşacağını biz bekliyoruz. Ve onda da şöyle baktığımız zaman çok güzel bir yükseliş potansiyeli görüyoruz. Şu an ilk hedefimiz 235 dolar. Sepetimize ekledik. CHZ'yi de gördüğünüz gibi şu alandan toplamaya başladık ve toplamaya devam ediyoruz. Bu altcoin'de de güzel bir yükseliş bekliyoruz. Yükseliş trendinde bizim için ilk hedefi 0.91 dolar seviyeleri. Dolayısıyla da bunu da sepetimize ekledik. AXS onda da aynı şekilde gördüğünüz gibi güzel bir formasyon var. Bir kama formasyonu var. O da kırıldı ve oraya doğru gelip bir pullback yapıyor şu an. Bu pullback'ten sonra aynı şekilde bunda da yükseliş bekliyoruz. Tabi şartımız nedir? 8 dolar altına düşmemesi. 8 dolar altına düşmediği sürece yükseliş potansiyeli var bunda da. Aynı şekilde 147 dolarlara kadar bir yükseliş bekliyoruz ilk etapta. Tabi oraya geldikten sonra tekrar bakacağız. Devam ediyoruz. Solana. Onda da gördüğünüz gibi zaten çok fazla düşüş yok. Şu an bir hareket başlamış. Bitcoin ile hemen hemen aynı hareketleri yapıyor. Şu an 31 dolar civarlarında ve onda da hedefimiz, ilk hedefimiz tabii ki 260 dolar seviyeleri olacak. Bir sonraki altcoin'imiz şöyle Shiba. Tabii Shiba çok fazla böyle sağlam projesi vesaire var diyemem ama onun da yükselişten payını alacağını ben şahsen düşünüyorum. Topluyorum onu da ve gördüğünüz gibi şu andan itibaren en azından 1x'lik bir yükseliş bekliyorum. Tabii bu formasyon hedefi orayı gösteriyor. Oraya kadar gelip şu çanağı tamamlayacaktır. Ondan sonra çanak durumlarına vesaire bakacağız. Devam edelim. Şimdi burada farklı bir altcoin var. ICP dediğimiz altcoin. Bu altcoin biraz sıkıntılı gibi görünüyor. Gördüğünüz gibi çok felaket bir düşüş olmuş ama boğa görmemiş bu altcoin. Onun için onu da sepetimize aldık. Şu an diplerden topluyoruz. Onda da güzel bir yükseliş bekliyoruz. Onun için onu da sepetimize aldık. Devam edelim. Başka ne varmış? Ada Cardano. Bu da tabii ki projesi sağlam bir altcoin. Gördüğünüz gibi şu çanağı oluşturduktan sonra çanak hedefine gideceğini düşünüyoruz. 39 seviyeleri biraz astronomik geliyor size bu seviyeler. Biliyorum ama teknik analizde imkansız yok ki geçmişine de baktığımızda zaten benzeri yükselişler göstermiş. Hatta şöyle bakalım neredeymiş? Şurada 2020 yılında dip yapmış, daha sonra 2021'de gördüğünüz gibi %18.000'lik bir yükseliş göstermiş ve 3 dolar seviyesine gelmiş. Bunda da aynı şekilde yükseliş bekliyoruz. Devam edelim. Tabii siz bu altcoin'ler hakkında ne düşünüyorsunuz? Takip ettiğiniz projeler var mı?
Bizimle yorum bölümüne paylaşın, beraber tartışalım. Kötü bir şey varsa bildiğiniz benimle paylaşın. Bakın burada da çok güzel bir üçgen var. O üçgen kırılmış. Ta üçgenin ucuna kadar gelmiş, öyle kırılmış. Bu üçgenin hedefi de gördüğünüz gibi 5.40 dolar seviyesi. Bu da çok güzel. Şu an bunu almadım daha ama şöyle bir pullback yaparsa bunu da almayı düşünüyorum. Ki o da %1400'lük bir yükseliş potansiyelini bize gösteriyor. Bu arada ismi Mana USDT. O da zaten geçmişine baktığımızda çok güzel yükselişler göstermiş. Şöyle hatta bakalım. 2020'den 2021'e kadar %19.300'lük bir yükseliş göstermiş. Bunda da benzeri bir yükseliş bekliyorum açıkçası diyelim ve devam edelim. AXS USDT, buna bakmadık mı biz? Bakmamışız. AXS'de güzel bir üçgen formasyonu var. Düşeni kırmış şu an. Bu noktada düşeni kırdı ve yukarıya doğru yavaş yavaş o da gidiyor ve bizim beklentimiz ilk önce 161 dolarlar. 161 dolar geldiğinde belki satarız. O zaman ne zamana denk gelecek? 2025'te mi? 2025'in sonlarına mı denk gelecek? Veya ortalarına mı? Bakacağız. Bunda da ilk hedefimiz 161 dolarlar ve oraya kadar gördüğünüz gibi %3200'lük bir yükseliş potansiyeli görünüyor. Devam edelim. Bir sonraki altcoin'imiz Dogecoin. Onda da analizini yapmıştık daha önce. Hatta burada bir bayrağımız vardı. Bu bayrak hedefinin de gördüğünüz gibi şuralar 25 dolarlar olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla ilk hedefimiz 0.70 dolar seviyesi. Oraya geldikten sonra tekrar buna da bakacağız. Ona göre sepetimize ekledik. Ve son altcoin'imiz Omega. Onda da aynı şekilde buralardan topladık. Sepetimize ekledik. İlk beklentimiz gördüğünüz gibi 20 dolar seviyeleri. Daha sonra çanak hedefini bekleyeceğiz. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Siz alın satın demek anlamında değil. Bu sadece benim altcoin sepetim. Sizinle paylaşmak istedim. 2024-25 için örnek bir altcoin sepeti bana göre. Projeleri kötü değil. Hatta hepsi dediğim gibi ilk 100'ün içinde. Daha Binance'da listelenmemiş bir iki tane de altcoin takip ediyorum. Ben onları da eklemeyi düşünüyorum. Örneğin Raja, Casper. Gerçi Raja yükselişini yaptı. Bayağı bir yükseldi. Bir iki tane listelenmemiş altcoin'i de sepetime eklemeyi düşünüyorum. Dediğim gibi bu altcoin sepeti hakkında düşüncelerinizi mutlaka yorum bölümüne yazın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza katılmayı unutmayın. Kanalımızın katıl butonu açıldı. Orada eğitimler vereceğiz. Detaylı çok farklı ayrıcalıklardan yararlanacaksınız. Siz de kendi altcoin sepetinizi yorum bölümüne yazarsanız sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar, sonraki videolarda görüşmek üzere.